Neden Korece? 10 yıldır benim çok fazla duyduğum bir soru bu. Neden Korece öğreniyorsun? Erkek arkadaşın mı Koreli? Kore'ye mi taşınmak istiyorsun? Yani neden Korece? Sürekli bu soruyu soruyor herkes bana. Herkese merhabalar, ben Ece Yıldırım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neden Korece öğrenmeye başladım ve Korece öğrenirken hangi yöntemleri kullanıyorum? Bunlarla ilgili biraz sohbet edeceğim sizlerle. Ben Korece öğrenmeye 10 yıl önce başladım. Ve aslında Korece öğrenmeye başlama sebebim biraz enteresan gelişti. Hani Kore kültürünü, tarihini falan bilsek de Korece öğrenme isteğim böyle bir akşam, normal ben Amerikan dizilerini çok severim. O dizileri izlerken o dizi kanalında Kore dizisine denk geldim. Ve neymiş bu diye bir bakayım dedim. 2011 yani 2010'un sonu aslında bu. 2011'de ben Korece öğrenmeye başladım. Ve Secret Garden dizisini gördüm 2010 senesinde. Diziyi izlerken çok hoşuma gitti. Fantastik bir diziydi zaten. İzleyenler bilir. İzlemeyenler de bence listelerini alsınlar. Kore dili benim çok dikkatimi çekti bu diziyi izlerken. Hani konuşmaları, işte mimikleri, tepkileri falan böyle çok eğlendim diziyi izlerken. Ve ben 2-3 gün içerisinde diziyi bitirdim. O zamanlar bu kadar hani Kore dizisi izlemediğim için onların sadece bir sezon dizi yaptığında o zaman öğrendim. Her neyse ben Secret Garden ile Korece'ye merak saldım ve 2011 senesinde de Sejong Enstitüsü'nde Kore dili öğrenmeye başladım. Zaten Sejong Enstitüsü de 2011 senesinden itibaren faaliyete başladı. İlk öğrencilerinden ve ilk mezunlarından biriyim. Orta seviyeye kadar Kore dilini burada öğrendim. Ama tabii bir dili yerinde öğrenmek ve o dile devam edip etmeyeceğinize karar vermek için o ülkeyi bir kere de olsa ziyaret etmek lazım. Ben de ilk başladığımda Güney Kore'yi 2011'in yazında ziyaret etmiştim. Bununla ilgili zaten önceden anlattığım bir videom var, onu eklerim. Kore dilini öğrenmeye başladığımda iki dilin de Ural-Altay dil grubunda olduğunu öğrenmem ve aslında gramer yapısı olarak bize hani çok benzemesi Korece'nin büyük bir kolaylık sağladı. Alfabeyi 1-2 hafta içerisinde tamamen söktüm. Tabii hızlanmak için zaman gerekti. Kelime bilgisi de o da zamanla yaza yaza gelişti. Gramerde de ben gramerde zayıfım. Yani o bir gerçek, hala zayıfım. Ama konuşup tekrar ettiğim şeyleri her zaman kalıp olarak aklımda tutabiliyorum. Bu yüzden herkesin bir çalışma metodu olabiliyor. Kitaplarımız genelde kursun verdiği kaynaklardan oluşuyordu o zaman, çünkü kaynak da fazla yoktu internet üzerinde de. 10 sene yani 10 sene içerisinde bu kaynaklar da o kadar çok gelişti ki artık hani aradığımız zaman her şeyi internet üzerinden bulabilir hale geldik. Ama biz ilk başladığımızda kaynağımız çok azdı ve sürekli birbirimize o konuda destek olmaya çalışıyorduk. Korece çalışırken herkesin kendine göre bir yöntemi var bana göre. Ben hiçbir zaman böyle saatlerce masa başında oturarak ezbere bir çalışma sistemini benimseyebilmiş bir öğrenci olmadım. Bunun sebebi de belki güzel sanatlar, hani lisede de, üniversitede de sanatla ilgili okuduğum için olsa gerek. Benim görsel hafızam iyiydi ve bir şeyi böyle pratik yaparak öğrenmek bana her zaman daha öğretici geldi. Korece'de de evet kitaplardan öğrendiğim temel bilgiler oldu, fakat sonrasında kendi kendime, yani ben bu dili öğrenirken nasıl daha kolay öğrenebiliyorum şeklinde yöntemler geliştirdim. Mesela kelime çalışırken ben sürekli yazmaktan yanayım. Hani işte ne bileyim, mokta yazdığımda yemek demek oluyor. Onu sürekli belki 20 kere yazıp hem yazı stilimi geliştirmek hem de hani o kelimeyi aklımda tutmak için sürekli yazarak ilerlemeyi tercih ediyorum. Kimisi bunu ezberleyerek yapabiliyor. Ya da bir grameri öğrendiğimde o grameri benim hemen cümle içerisinde kullanıp, yani hayatın içerisinde kullanmam gerekiyor ki gidip hemen biriyle konuşup o zaman o benim aklımda kalıyor. Bir sonraki sefere diyorum bu böyleydi deyip hemen tekrar kullanabiliyorum.
Tabii burada Koreceyi öğrenirken konuşmamda çok gelişme olmamıştı. 2015 senesinde bir 3 ay gittiğim vardı. O zaman bir tık daha seviye atladım. Yani insanlarla konuşma açısından daha bir cesaret geldi. 2017'de gittiğimde o zaman 9 ay kalmıştım zaten. O zaman çok ilerledi yani Korecem. Zaten Chungang Üniversitesi'ndeydim. Chungang Üniversitesi'nde de bize verdikleri ders kitapları bayağı hani faydalı kitaplardı. Ben o kitapları hala saklıyorum. Çünkü deli gibi not tutuyordum üstüne. Dediğim gibi ezber yapamadığım için ben not tutmayı ve yazarak aklımda kalmasını sağlıyordum. O kitaplar, evet o kitaplar hala duruyor ve güzel kitaplar. Neyse. Yani dediğim gibi ben sahaya çıkıp acunmalarla, acuşilerle konuşarak aslında en çok da Korecemi geliştirdim. Gerçi son 1-2 senedir böyle işte yine bir geri adım gitmeye başladı. Çünkü dil nankör bir şey. Ama tekrar çalışmaya başlayacağım. Yani benim yöntemlerim bu şekilde Korece maceramda. Ve 10 yıldır hani evet belki kimi insan diyordur ki 10 yıldır artık çok yüksek seviye öğrenmen gerekiyor ama yani benim hiçbir zaman böyle akademik bir Koreceye ihtiyacım olmadı. Ya da işte hikaye, kitap vesaire gibi şeyler yazmadım. Onun için hani ben kendimi kurtaracak olan İngilizce belki Survivor Korece diyeceğimiz tarzda. I'm sorry. Sumimasen. Doibut. And shooting. Excuse me. Diyeceğimiz tarzda bir Korece bilgisine sahibim ama Kore'ye dair çok şey bildiğim için tabii dinlediğim her şeyi çok iyi anlıyorum. İzlediğim şeylerde de hani hiçbir şekilde altyazı gereksinimi duymuyorum artık. Fakat işte yazarken ve konuşurken eksiklerim oluyor. O artık yapacak bir şey yok. Onun dışında bir kitaplığım var kendime ait ve bu kitaplıkta 3 raf Kore diline ve Korece'ye ait şeylerle dolu. Birinde romanlar var. Türkiye'de olan işte Korece'den Türkçe'ye çevrilmiş Kore edebiyatı örnekleri ve böyle işte Kore diliyle ilgili bazı atasözleri vesaire tarzında şeylerin olduğu, kitapların olduğu bir raf dolusu kitap var. Onun dışında Kore dilinde olan kitaplar var. Bunların bir kısmı sağ olsun bir Koreli ablam hediye etti bana. Kore'ye geri döndüğü için romanlar. Onları henüz daha okuyamıyorum. Çünkü roman okurken hani kesilmesi pek hoşuma gitmiyor. Anlayamıyorum yani kitabı. Ama elbet onları da okuyacağım bir zaman gelecek. Teknik kitaplar da var. Bende böyle işte el işleriyle ilgili olsun, kahve ve yemek kitapları. Ben o tip şeylere de meraklı olduğum için. Ve tabii ki ders kitabı tarzında olan şeyler var. Ama onlar eskiye göre daha böyle ne bileyim bilgi verecek tarzda olan ders kitaplarını saklıyorum. Çünkü geri kalan her şeyi artık internette bulabiliyorsunuz elinizin altında. Aplikasyon olarak neleri kullanabiliriz? Sejonggun aplikasyonları var. Seviye seviye. Ve onlar gerçekten faydalı. Bence hani pratik yapmak için ara sıra açıp böyle bilmece çözer gibi bakmak adına. O gerçekten faydalı bir aplikasyon. Lingodeer diye bir aplikasyon var. Şu anda sanırım ücretli ama eğer ki gerçekten hani Kore diliyle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız onu da tavsiye ederim. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sadece bakmak gerekiyor. Belki de hani uygun bir anı yakalanabilir indirimin. Onun dışında Naver tabii ki vazgeçilmez bir kaynak. Çünkü Naver'ın Korece Türkçe sözlüğü en iyi sözlük bana kalırsa. Ve Naver'ın Papago çıktı son 1-2 senedir. Papago'da şu anda Türkçe yok ama İngilizce çevirilerinizde çok böyle düzgün bir çeviri yapıyor. Yani web sayfası olarak Talk to Me in Korea artık hani bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Talk to Me in Korea'nın da eskiden seviye seviye kaynakları internette vardı ama kitapları da kelime kitapları falan bayağı hani güzel. Orada da mesela keyifli şeylere denk gelirsiniz. Çünkü görsel ve yazı şeklinde olunca aklınızda kalır diye düşünüyorum. Korece öğrenirken en eğlenceli yöntemlerden biri de Webtoonlar. Ben önceden Webtoonları hiç okuyamazdım çünkü anlayamadığım zaman ya ben bunu anlamıyorum deyip böyle kenara iterdim. Ama
2017'den sonra daha böyle Korecem'de ilerleyince ben okuduğum şeyleri anlayınca keyif almaya başladım ve şu anda sıkı bir webtoon okuyucusuyum. Naver ve eskiden Daum'du, şu anda Kakao Talk satın aldı. Kakao Webtoon oldu. Naver ve Kakao Webtoon'dan bayağı böyle takip ettiğim sanırım 7-8 tane webtoon var. Onları da şimdi her hafta bir bölüm geldiği için ara ara böyle açıp 3-5 bölümü birden okuyup o şekilde devam ediyorum. Ama bir webtoon okuyucusuyum. Çünkü gündelik hayattan konuşmalar ve yani Kore kültürüne dair birçok şeyi webtoonlardan da öğrenebilirsiniz. Ya da bir Koreli'nin gerçek hayatta işte bir kadının erkeğe konuşma hitap şekli ya da bir erkeğin bir kadına konuşma hitap şekli, hiyerarşi vesaire. Yani her şeyi webtoonlar içerisinde görebilirsiniz. Zaten son dönemde birçok Kore draması da webtoonlardan çevrilmeye başlandı. Çünkü piyasa biraz o tarafa kaydı gibi geliyor. Çok fazla fantastik diziye denk gelebiliyorsunuz. Gerçek yaşam hikayesine denk gelebiliyorsunuz. Mesela son zamanlarda benim geçen senenin sonu muydu yoksa bu senenin içerisinde miydi? Dur şu an hatırlayamadım. Navilera mesela çok beğendiğim bir webtoon çevirisiydi. True Beauty'yi ben okuyordum ve çok hani faydasını gördüğüm webtoonlardan biri. Okuduğum başka webtoonlardan şu Sweet Home tabii ki. Sweet Home'un devamını da bekliyorum. Ama mesela onda webtoon'da artık devam etmiyorum. Çünkü şimdi bir kere diziyi izlemeye başladıktan sonra webtoon bir anda nedense okumamaya başladım. Yani böyle webtoon'un da bayağı bir faydası oluyor. Onu da hafife almamak lazım. Kore diline insanların merakı son 10 senedir iyice arttı. Artık okullularla birlikte alaylılar da çok sayıda ve hani birçok kişi liselerde de sanırım eğitim verilmeye başlandı gibi bir şeyler okumuştum. Tam emin değilim. Ama birçok kişi artık Kore dilini internet üzerinden ya da aldıkları özel derslerle ya da Kore'ye giderek geliştirebiliyor. Yani çok popüler bir dil oldu Kore dili bence. Tabii bunda dünyadaki bazı işte K-pop olsun, Kore dizileri ve filmleri olsun trendler de çok etkili oldu diye düşünüyorum. Özellikle son dönemde bazı online dizi sayfalarında, isim vermeyeyim, çıkan Kore dizilerinden sonra benim hiç Kore ile ilgisi olmayan arkadaşlarım bile bana Ece bize Korece bir şeyler tavsiye eder misin? Ya da sence şu dizi nasıl, sence bu film nasıl gibi sorular sormaya başladı. Bu güzel bir şey. Çünkü önceden bana neden Korece ya da Kore diliyle ilgili işte sorular geldiğinde onlara açıklama yaptığımda pek anlam veremiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş herkes anlamaya başladı diye düşünüyorum. Son olarak ben Hangul'u gerçekten hani çok ayrı bir yere koyuyorum. Hani Korece'yi çok seviyorum ama Hangul'un karakterlerini hayatın içinde de çok seviyorum. Tasarım olarak da. Kaligrafiyi de çok seviyorum aynı zamanda. Sizin böyle hiç vazgeçemediğiniz bir Korece kelime var mıdır? Mesela ben vazgeçemeyeceğiniz deyince hep aklıma gelen bir şeydir. Pogi hajimaseyo. Asla vazgeçme. Bu kelimeyi ben çok severim. Bir de insengi hanbon bunida. Bu da hayat sadece tek bir kere yaşanır. O anlama geliyor. O da arkamda gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada kaligrafisi var. Yani benim hayat mottom birazcık bu şekilde olduğu için. Ama ben Hangul'un karakterlerini çok böyle hani ayrı bir yere koyuyorum. Biraz garip gelebilir herkese. Sizin vazgeçemediğiniz Korece kelime veya cümle nedir? Benimle lütfen paylaşın. Birlikte sohbet edelim bu konuda. Önümüzdeki ayda yine Korece ile ilgili bir video gelecek. Ufak bir ipucu olsun. K-Influencer Akademi'de bu sene başlayan bir Türk arkadaşımla birlikte yapacağız bu projeyi. Biz bir mentor ve mentee grubuna dahil olduk. 감사합니다. 이거 내가 손 좀 볼게요. 괜찮죠? 네. Ben ona biraz yani kelime olarak akıl hocalığı olarak geçiyor mentor. Tecrübelerimi paylaşıp birlikte bir video hazırlayalım istedik. Bu program dahilinde tabii. O zaman da bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 사랑해요. 사랑해요.
그치, 애지한테 하는 거지? 오늘 수고했어요. 감사합니다.